Merhaba, ben Doktor Akın Uğraş. Bugün size bel fıtığından bahsedeceğim. Bel fıtığı ya da bel ağrısı diyeyim, oldukça sık gördüğümüz bir hadise. İnsanların yaklaşık %25'i ciddi bel ağrısı çekerler. Hayatlarının bir bölümünde muhakkak bel ağrısı çekerler. Ama bunun bizim müdahale edeceğimiz, yani doktorların müdahale edeceği aşaması bel fıtığı diyoruz. Bu biraz daha nadir, oldukça nadir. Bel ağrınız varsa öncelikle kendinizi korumaya çalışıyorsunuz. Bir şeyler yapmamaya çalışıyorsunuz ama eğer ciddi bir bel ağrısı varsa ve 1-2 gün geçmiyorsa, bir de bizim için en önemlisi hastanın şöyle ifade eder. Yani daha önceleri belim ağrıyordu ama şimdi bacağım ağrıyor demeye başlar. Bu bizim için şu Amerikalıların deyişiyle tam kırmızı bayrak oluyor. Yani hemen baktırmanız gerekiyor. Şimdi hasta iki büklüm gelir zaten önümüze. O kadar iş gücü ve ne yazık ki yani ağrıdan hiçbir şey yapamaz. Hayat kalitesi acayip kötüdür. Bu tip hastalarda biz tabii önce muayene ediyoruz. Muayenede bazı bulgular veriyor. Ama biraz daha uzakta olan hastalar muhakkak ve muhakkak bir doktora başvurmalı ve belirlerinin MR'ını çektirmeli. Teşhis yönünden bugün günümüzün standardı bu bel fıtığı dediğimiz yapı böyle kemiklerin içinde bir disk var. Yani oldukça korunaklı bir yapı. İçini başka türlü göremiyoruz. MR'la görebiliyoruz ancak. Burada size basitçe bahsedeyim, işte bir kemik yapısı, bir kemik arada disk dediğimiz böyle sanki lastik gibi bir yapı var ve bu lastik gibi yapının etrafı da burada dikkat ederseniz çok sıkı bağlarla, yani bunlardan daha fazla sıkı bağlarla korunuyor. Ama burada herhangi bir şekilde yırtık olursa bu içindeki jelimsi yapı gidip arkadaki şu gördüğünüz sinirlere bası yapıyor ve sizde şiddetli ağrı yapıyor. Bizim bu ağrının, bu ciddi ağrının kaynağını bulmamız ve bu fıtık sinire zarar veriyor mu vermiyor mu onu anlamamız lazım. Bunda en önemli yöntem muayene 1. 2. MR. MR'ınızı çektirip bakıyoruz. Veya bize danışıyorlar, MR'la bile danışıyorlar hastalar ki aman bu ameliyat mı değil mi? Şimdi bel ya da boyun olunca konu herkesin korkusu ameliyat korkusu. Aman nasıl olur, nasıl biter? Şimdi öncelikle merak etmeyin. Yani bu tip durumlarda hastaların %90'ı ilaçla, daha uygun iğne tedavisiyle tedavi edilebiliyorlar. İşin cerrahi boyutu da en fazla 1 santim, 2 santim yaradan yapılan işlemler. Yoksa o işte daha büyük cerrahiler, onlar uzun yıllardır bu şikayetleri olan, geçmeyen veya daha değişik problemleri olan hastalara kullandığımız yöntemler. Ama söylediğim gibi en önemlisi sinirin zarar görmemesi. Bu nedenle elinizi çabuk tutmanız lazım. Çünkü bakın bu bacağınıza giden sinirler var burada. Bu sinirlere eğer buradan bası sürekli olmaya başlarsa beliniz ağrımaz. Bacağınız ağrır ve bacağınızdaki sinirler giderek işte bir anlamda felç dediğimiz hadise ortaya çıkmaya başlar. O yüzden geç kalmamanız lazım ki bu sinirin üstündeki basıyı ortadan kaldıralım. Şimdi hani baktık, bu MR'la da baktık, ilaç verdik veya iğne dedik. İğneler de var, bazı iğneler. Bunları ameliyathane ortamında yapıyoruz çünkü çok bir kemik yapısı var. Kemiğin arasından geçirmemiz lazım. Böyle muayenehane ortamında mesela kalça, diz oluyor ama bunlarda olmuyor. Bunlarda mecbur ameliyathane ortamında ama siz uyanık vaziyette oluyorsunuz. Buraya sadece bir iğneyle müdahale ediyoruz. Bu iğneyle başka hiçbir yere girmeden, sinirinize de değmeden sadece bu alttaki dokuya bir miktar ödem çözücü ilaç yapıyoruz ve sizi rahatlatıyor. Tabii bu fıtık ciddi bir fıtık değilse. Daha ciddi fıtıklarda artık bu iğnelerimiz ne yazık ki işe yaramıyor. Bu sefer cerrahiye başvurmak zorunda kalıyoruz ama öyle korktuğunuz gibi öldüm bittim mahvoldum bir cerrahi değil. Burada yaptığımız işlem 1-2 santimden girip sadece mikroskop yardımıyla, yani mikroskop
hakikaten bu işte çığır açtı. Son 10-20 senedir rutin mikroskop kullanıyoruz. Yani en iyi mikroskopları kullanıyoruz. Bu bize oraları çok büyük ve geniş gösteriyor. Buradan girip sadece taşan kısmı, taşan fıtık kısmını alıp çıkıyoruz dışarıya. Başka sizin kemiğinize, kasınıza, bir yerinize dokunmuyoruz yani. Bunu yapmazsak çünkü siniriniz zarar görüyor. İşte doktor bana ameliyat dedi ama ben ameliyat olmadım. Ama o zaman siniri kaybediyorsunuz. Yani bacağınızda güçsüzlük oluyor. Bunu fark edersiniz zaten. Yürürken bacakta böyle çukura basma, böyle bir boşalmalar, dönmeler olur. Devamlı geçmeyen, sizi hasta eden böyle bir hareket yaparsınız, uyuşur kalır bacağınız. Bunlar hep problemdir. Yani sinir burada kendini kurtarmaya çalışıyor. Siz eğer bunu rahatlattınız. Rahatlatamazsanız sinir zarar görmeye başlıyor ve zarar görünce ne yazık ki geri dönüşü olmuyor. Hocam işte işimiz var, işte şudur, budur. Yani çok yoğunuz. Hepimiz yoğunuz biliyorum. Ama bu tip ameliyatlar yani mikrocerrahi 1 saat, 1,5 saatlik bir işlem esasında. Yani ameliyat hazırlığıdır, şudur, budur onlar biraz işi uzatıyor. Ama onun dışında aktif olarak oradaki sinire bası yapan kısmı çıkartmamız yaklaşık 1 saat, 1,5 saat sürer. Hasta ameliyattan uyandıktan sonra 2-3 saat sonra yemeği gelir. Yemeğini yer. Sonra kalkar, yürür. Normal tuvaletine gider. Bir gece hastanede misafir ediyoruz. Ertesi gün hastamız rahat rahat hastaneden çıkıyor. Uzaktan gelen hastalarımız için de biz 2-3 gün daha yanımızda kalsın istiyoruz yani. Bakalım iyice yarada bir problem olmasın diye. Ama hastalar yani bu başarısı oldukça yüksek bir prosedürdür. Hastaların yine merak ettiği bir konu, hocam bu tekrar eder mi? İşte daha önce ameliyat olmuş, tekrar etmiş. Evet, tekrar etme olasılığı var. Yaklaşık %3 gibi diyebileceğim tekrar olasılığı var ama oldukça bu olasılık düşük ve kendinize dikkat ederseniz kolay kolay tekrar olmuyor. Bunu da belirteyim. Uzun süreli takiplerde başka karşılaştığımız bir şey var mı? Genelde bu seviyede bir problem olmuyor ama daha ileri tarihlerde yani 10 sene, 15 sene üst ya da altta yani çünkü orada başka diskleriniz de var. Onlarda problem olabilir. Bunlar için de size fizik tedavi, egzersiz programları yapıp nasıl kaçınabileceğinizi zaten gösteriyoruz. Yani toparlayacak olursak bel fıtığı korkmanız gereken bir hastalıktan çok geç kalmamanız gereken bir rahatsızlık ve bu nedenle mümkün olduğunca çabuk doktora başvurmanız lazım. En azından bir MR çekilmesi lazım. Güvenemiyorsanız yani bir MR'ı danışmanız lazım. Bu MR nedir, var mı problem, yok mu? Ve buna göre de sinir bası altındaysa vakit geçirmeden tedavi olmanız lazım. Çünkü burada öyle 1 ay, 2 ay süreniz yok. Yani 1 hafta, 2 hafta hemen sinir giderek küser, ayağınız düşer ve o uyuşmalar kalıcı hale gelir ve size hayatınız boyunca çok eziyet çektirir. O yüzden geç kalmaktan korkun, bel fıtığından korkmayın diyorum. Sağlıklı günler diliyorum.